Saint-Germain-des-Prés metrosuna indik. Şimdi sizi Paris'in entel mahallesine götürüyoruz. Burası sadece sanat galerileri, pahalı kafeler ve kitap dükkanlarından ibaret değil. Yüzyıllardır felsefe yapılmış, sanat üretilmiş, devrim planları masalarda çizilmiş bir semt. Öyle ki başka ülkelerde krallıkları sallamak, imparatorlukları devirmek isteyen prensler, paşalar, veliahtlar burada buluşmuş. Kahvelerini yudumlayıp gelecek planları yapmış. Tabii arada Paris modasını da tartışmışlar. Çünkü devrim devrimdir ama şıklık da mühim. Ve yukarı doğru çıktığımızda Paris'in en eski yerleşimlerinden birinde buluyoruz kendimizi. Karşınızda Saint-Germain-des-Prés Kilisesi. Bu yapı Paris'in hala ayakta duran en eski ibadethanesi. 6. yüzyılda Kral Childebert tarafından inşa ettirilmiş. O zamanlar burası etrafı tamamen tarlalar ve çayırlarla çevrili büyük bir manastır kompleksiymiş. Adındaki pré yani çayırlar da buradan geliyor. İçeri girdiğimizde Paris'in Viking çağına kadar uzanan Romanesk kemerler sizi karşılıyor. Bir zamanlar yağmalanmış, yakılmış, sonra yeniden inşa edilmişler. Kısacası bu duvarlar yalnızca dualara değil, iz kokusuna da biraz tanıklık etmiş. Yan şapellerdeki 19. yüzyıl vitrayları ise güneş ışığında gökkuşağı efekti veriyor. Filtresiz, %100 organik ortaçağ estetiği. Ve ahşap günah çıkarma kabinleri. Asırlardır büyük günahlar, küçük dedikodular burada fısıldanıyor. Kim bilir, belki de bir köşede devrim planı yapıp günah çıkaran bir prens bile olmuştur. Kilisenin içinde sadece kutsal objeler yok. Burada Fransız ressam Hippolyte Flandre'nin heykeli sizi karşılıyor. Ama asıl sürpriz, bu mekan bir dönem filozof René Descartes'in kalıntılarına, evet bildiğiniz kemiklerine de ev sahipliği yaptı. Kafatası başka yerde, kemiklerinin bir kısmı burada. Tıpkı onun meşhur "düşünüyorum öyleyse varım" sözü gibi. Biraz orada, biraz burada. Bu durum kiliseye bambaşka bir hava katmış. Bir köşede dualar yükselirken, diğer köşede modern felsefenin öncüsü kemikleriyle takılıyor. Yani inanç ile aklın biraz da mecburen aynı çatı altında yaşadığı yer burası. Ve günümüzde bu ihtişamın tazelenmesinde modern çağın bağışçılarından biri daha var. Bernard Arnault. Louis Vuitton'un patronu, LVMH imparatoru. Orta Çağ'da bağışlar keşişlerden gelirdi. Bugün ise lüks çanta imparatorluklarından geliyor. Flandre'nin freskleri ve duvarlar, Arnault'un modern mesena eli deyince bir kez daha parladı. Kısacası burası hem inanç, hem felsefe, hem de moda sektörünün parasıyla yenilenmiş bir mekan. Ne tesadüftür ki Louis Vuitton'un en ikonik mağazalarından biri buranın tam karşısında duruyor. Ve şimdi Saint-Germain-des-Prés Kilisesi'nden çıktık. Bahçeye adım atar atmaz karşınıza Guillaume Apollinaire anıtı çıkıyor. Şair ressam Apollinaire dostlarının da gözdesiydi. Hatta Picasso onun için bir heykel tasarladı. Ama komite fazla modern diyerek reddetti. Paris'te bile bazen sanat memur onayına takılabiliyor. Şimdilerde Apollinaire burada klasik bir anıtla yetiniyor, Picasso'nun eseri ise başka bir yerde tozlanıyor. Burası Square Laurent Brache.
eskiden kocaman bir Benediktin manastırının parçasıydı. Manastır yıkıldı, kilise ise kaldı. Merak etmeyin, yıkıntıların hepsini çöpe atmamışlar. Çünkü burası Paris. Başka yerde inşaat molozu denilen taş parçaları burada küçük bir açık hava müzesi gibi sergileniyor. Yani bir taş Paris'te doğduysa emeklilik planı hazır demektir. Bahçede bir de 1925 model bir taş çeşme var. Eskiden Paris'te böyle çeşmeler her köşe başında yoktu. Bu da belediyenin zamanla eklediği susayan ziyaretçi çözümü. Yani bir köşede Orta Çağ'dan kalma taş kemer, diğer köşede 20. yüzyıl başı mühendislik ürünü su kaynağı. Burada tarih, belediye hizmetleriyle yan yana duruyor. Paris işte, asırlık taşla modern musluğu aynı kareye sığdırabiliyor. Saint-Germain-des-Prés. Burada kahve fikirden daha hızlı demlenir. Sartre, Beauvoir, Picasso, Hemingway, Camus. Hepsi buralarda oturdu, yazdı, tartıştı. Ama bu masalar sadece edebiyatçıların değil, dünyanın dört bir yanından gelen taht varislerinin, prenslerin, veliahtların da ofisiydi. Osmanlı'dan Jön Türkler, Balkanlardan prensler, krallık torunları. Hepsi kendi ülkelerindeki sistemi değiştirmek için plan yapardı. Bir yandan özgürlük, demokrasi, devrim konuşuyor, diğer yandan tatlı olarak crème brûlée mi, milföy mü yiyeceklerine karar veriyorlardı. Ve evet, Fransız garsonun o ünlü memnuniyetsiz bakışı o zamanlar da vardı. İmparatorluk torunu olsanız bile siparişi yavaş verirseniz o kaş hafif kalkar, dudak kenarı bükülürdü. Çünkü Paris'te müşteri veliaht bile olsa garson krallığının kuralları değişmez. Şimdi biraz da gizemli bir adrese gidelim. Burası Paris'teki ilk mason locası olarak bilinen bina. Ama işin asıl ilginç tarafı, burası mason locası olmadan önce Molière'in uğrak yeriydi. Söylenene göre bazı oyunlarını burada yazardı. Yani düşünün, bir zamanlar komediler, maskeler ve tiyatro replikleriyle dolu bu odalar ileride gizli el sıkışmalarının ve sembollerin mekanı olacaktı. Paris böyle katmanlı hikayelerle dolu. Bir gün önce sadece sahne arkasıyken, ertesi gün kulisleri gizemli bir locaya dönüşmüş. Paris'in bu köşesi ilk bakışta sakin bir meydan gibi görünebilir. Place Saint-André-des-Arts. Birkaç masa, birkaç sandalye, ortada otel. Ama 2 adım atınca kendinizi tarihin en gürültülü arka planında buluyorsunuz. Cour du Commerce Saint-André. Geçerken Le Procop Café'yi fark edersiniz. Burası adeta bir tarih makinesi. 1686'da açılmış, Voltaire, Rousseau, Diderot oturmuş fikirlerini yazıyor. Yan masada Robespierre, Danton, Marat hararetle bu monarşi nasıl devrilir diye tartışıyor. Bir köşede Marat, L'Ami du Peuple gazetesini basıyor. Öyle gizli değil, herkes duyuyor. Hemen yanında Guillotin'in daha acısız, daha hızlı kafa nasıl alınır makinesi saman balyalarında test ediliyor. Çünkü Paris'te inovasyon böyle yapılır. Kısacası bu pasaj bir zamanlar dünyanın en entelektüel ve en tehlikeli internet kafesiydi. Ama Wi-Fi yoktu. Sadece fikirler havada uçuşuyordu. Saint-Germain-des-Prés'in o bitmek bilmeyen kahve kokusundan, devrim dedikodularından ve memnuniyetsiz garson suratından bıkarsanız, sadece 2 sokak ötede başka bir dünya var.
Rue de Fürstenberg. Paris'in en küçük meydanı. O kadar küçük ki yanlışlıkla geçerseniz fark etmezsiniz. Ama dikkat ederseniz karşınıza 19. yüzyılın boya ustası ressam Eugène Delacroix'ın evi ve atölyesi çıkar. Delacroix buraya 1857'de taşınmış. Sebep? Işık harika. Komşu kilise Saint-Sulpice'deki fresk siparişi kapıda ve evden işe gitmek tam 2 dakika. Louvre'daki ressamlar sabah yol hazırlığı yaparken Delacroix pijamasıyla çalışmaya gidiyorum diyebilen ilk sanatçı olabilir. Bahçe küçücük ama huzurlu. Burada devrim planı yapılmaz. En fazla boyanın kuruması izlenir. Atölyede Delacroix'ın tabloları, fırçaları, mektupları. Adeta sanatçının Instagram'ı. Ama filtre yok. Boya kokusu bol. Bugün hala ışık aynı ışık, bahçe aynı bahçe. Ve burası sanatı gerçekten sevenlerin sessizce vakit geçirmek için uğrayacağı türden bir müze, atölye.